Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda benim şu ana kadar neredeyse hiç önermediğim iPhone 12 2023'te alınır mı alınmaz mı? İkinci el iPhone 12 mi yoksa sıfır bir iPhone 11 mi? Bunun hakkında güzel bir değerlendirme yapacağız. Bu serinin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Her zamanki gibi ilk olarak fiyatlarla başlayalım. iPhone 12 şu an 64 GB yani baz depolamayla 23.000 bandında rahatlıkla bulunabiliyor. 128 GB'ı da 25.000 sınırında. Açıkçası bu fiyatlarıyla iPhone 13'e çok yakın diyebilirim ve önemli rakiplerinden Galaxy S23'te bu fiyat bandında bulunabiliyor. Bunlara nazaran tüm artı ve eksilerini beraber konuşacağız. Şimdi hiç uzatmadan iPhone 12'nin tasarımıyla başlayalım. iPhone 12 tasarım açısından olsun, elde tutuş hissiyatıyla, genel hatlarıyla hala güncel bir cihaz gibi hissettiriyor. Özellikle köşeli kenar yapısı çok daha net bir deneyime sahip. Elinize aldığınızda bir o kadar kaliteli ve bir o kadar kompakt bir cihazla karşı karşıyayız. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum, malzeme kalitesi baya üst seviyede. Arka kapağın biraz parmak izi bıraktığında söylemeden geçmeyeyim. Kameraların dizilimi kasaya oranla kesinlikle minimalist ve hoş duruyor. Çentik güncel iPhone'lardan biraz daha büyük fakat çerçevelerin ince olmasıyla tek elle kullanım baya kolaylaşıyor. Ekran yönünde de muazzam bir cihazla karşı karşıyayız. iPhone 12 6.1 inç XDR OLED Retina bir panelle gelirken ekranın renk başarımı, kontrast oranı ve doygunluğu tam bir amiral gemisi düzeyinde. Dokunmatik hassasiyeti, tepkisellik yönünde de çok başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. 60 Hz olması evet bir dezavantaj fakat 120 Hz'den geçseniz bile aradaki farkı çok hissettirmediğini net bir şekilde söyleyebilirim. Yazılım ve ekran arasında uyum gerçek anlamda yüksek seviyede. 1200 nit maksimum parlaklıkta bize hiçbir ortamda görme zorluğu yaşatmıyor. Desteklediği teknolojilerde de yok diyebilirim. Ekran olarak iPhone 14'ten de farksız bir konumda. Ekrandan Yonga setine geçtiğimizde burada ilk 5 nanometre işlemcilerden A14 Bionic bizlerle birlikte. Performans anlamında bizi çok uzun yıllar idare edecek bir telefonla karşı karşıyayız. İşlemciyi teste soktuğumuzda Geekbench'te Galaxy S23 ile yani güncel amiral gemisiyle neredeyse aynı skorları alabiliyoruz. Bu gerçekten mükemmel bir deneyim. Oyun kısmında da her oyun için en üst ayarlarda 60 FPS'i rahatlıkla verebildiğini söyleyebilirim. Oyun esnasında sunmuş olduğu deneyimden fazlasıyla memnun kalacaksınız. Isınma noktasında da oldukça verimli bir işlemci. Uzun süreler oyun oynasak da hiçbir şekilde ısınmaya bağlı bir sorun veya rahatsız edici en ufak bir problemle karşılaşmıyoruz. 4 GB RAM iOS için gayet yeterli. Yazılım deneyimi iOS 16'da da kusursuz bir şekilde devam ediyor. Gerek uygulama açılışları gerek arayüzdeki performans iPhone 14 Pro'yu da hiçbir şekilde aratmayacak seviyede. Şimdi donanımdan kameraya geçtiğimizde arka tarafta ikili kamera sistemini görebiliyoruz. Her iki kamera 12 megapiksel, ana kamera OIS ve Dolby Vision video kaydını destekliyor. İkinci kamerada ultra geniş açılı fotoğraflar çekebiliyoruz. Fotoğraf çekim kalitesi olarak renkler, detaylar ve gerçekçilik yönünde gayet tatmin edici. Gece çekimlerinde de her iki kameranın fazla başarılı olduğunu söyleyebilirim. Videolarda istediğiniz formatta çekin. 4K 60, 1080'e 30. Profesyonele çok ciddi anlamda yakın sonuçlar alıyoruz. Bu telefonla içerik üretmek, video konusunda yapabileceklerinizin gerçekten sınırı yok diyebilirim. Oldukça mantıklı. Ön kameramızda 12 megapiksel ve bu kamerada 4K 60 FPS destekliyor. Genel fotoğraf ve video kalitesi fiyatına oranla kesinlikle hak eden bir düzeyde. Tüm kameralarının dengeli olduğunu düşünüyorum. iPhone 12 2815 mAh batarya ve 20 Watt hızlı şarj desteğini beraberinde getiriyor. Kablosuz şarj desteğimiz de var. Açıkçası batarya performansı iPhone 12'de beni şaşırttı. iPhone 11'den daha düşük bir batarya ile gelirken deneyim yönünde
%10 civarı daha iyi bir performans alabiliyoruz ve benim bir günümü fazla şekilde çıkartabiliyor. Ortalama 8 saat civarı ekran sürelerini görebilmek mümkün. Stereo hoparlörler var. Dolby Atmos desteğiyle doyurucu bir dinleme keyfi veriyor. Hoparlör konusunda çok memnun kalacağınızı düşünüyorum. Kablosuz bağlantılarda da en güncel teknolojileri görebilirken 5G desteği tabii ki iPhone 12'de var. Face ID'de oldukça hızlı ve sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Zifiri karanlıkta da parlak bir ortamda da algılama sorunu hiçbir şekilde olmazken IP68'de de 6 metre suya yarım saat boyunca dayanabiliyor. Dostlar, iPhone 12 benim çıktığı zamanda da şu an içinde pek beğendiğim bir cihaz değil. Bunun en büyük sebebi kesinlikle fiyatı. Baktığımız zaman şu anda 23-24 bin TL bandında iPhone 12 almaktansa Galaxy S23 veya biraz daha bütçeyi arttırıp iPhone 13 almak bana çok daha mantıklı geliyor. iPhone 12 kesinlikle kötü bir cihaz değil. Ekran olsun, kamerası, performansıyla, bataryasıyla da sizi üzmeyecek bir cihaz. Ancak fiyatının ben yüksek olduğunu düşünüyorum. iPhone 11'in 17.000 olduğu bu günlerde iPhone 12 maksimum 20.000 bandında olmalı. 23-24 bu fiyatlar iPhone 12'nin ederi değil ve iPhone 11 ile kıyasladığım zaman ekran haricinde kamera ve performans yönünde çok büyük farklar olduğunu hiçbir şekilde söyleyemeyeceğim. Evet, özellikle ekran kısmında bayağı bir geliştirme mevcut. Burada OLED panelin getirmiş olduğu avantajlar iPhone 11'e göre çok daha iyi seviyede. iPhone 11'in ekranında çoğu kullanıcı için gayet yeterli. 23.000 veriyoruz ve karşılığında aldığımız depolama sadece 64 GB. Bence 2023 yılında bu depolama kabul edilemez. 128 GB'lık iPhone 12 ise 25.000 bandında. Zaten iPhone 13'ü 26.000'e çok rahat şekilde bulabiliyoruz. Aradaki 1000 TL'yi verip iPhone 13 aldığınızda özellikle kameralar ve batarya anlamında çok daha iyi bir cihaza kavuşmuş oluyoruz. iPhone 12'nin bence alınabileceği tek senaryo var. O da ikinci el kısmı. İkinci elde 18.000 bandında bu fiyatını bence kesinlikle hak ediyor. iPhone 11'i sıfır olarak almaktansa ikinci el bir iPhone 12 almak daha mantıklı olabilir. Açıkçası sıfır şekilde şu fiyatlarıyla iPhone 12'yi ben hiçbir şekilde öneremeyeceğim. Ya iPhone 13 alın ya da bütçeyi biraz daha kısıp iPhone 11 alın. Android bir cihaz istiyorsanız da S23 12'den çok daha iyi bir seçenek. Burada şunun altını çizelim. iPhone 12 kötü bir telefon değil ama bu fiyatlarını bence hak etmiyor. Yazılım güncelleme konusunda da size hiçbir problem yaşatmaz. En az 4 sene daha, yani iOS 20'ye kadar güncellemeleri almaya devam edecek. Hiçbir yönden üzecek bir telefon değil. Son olarak fiyatına oranla bir not verecek olursam iPhone 12'ye 10 üzerinden 6.75'i anca verebilirim. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone 12 almak mantıklı mı? Yoksa iPhone 13 mi alınmalı? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Gelecek videolardan haberdar olmak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.